Zaten dinen caiz. Hem ben adaleti sağlarım. Bu sözler kasabanın mağrur ve varlıklı adamı Fevzi Bey'e aitti. Kendi gücüne tapan, parasının her kapıyı açacağını sanan bir adamın hezeyanlarıydı bunlar. Şimdi hazırsanız, kendinden 30 yaş küçük bir kızı kuma almak isteyen Fevzi Bey'in ilahi bir tokatla sarsılan ibretlik hikayesini anlatmaya başlıyoruz. Güneş, Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırında kızıl bir kor gibi batarken, kasabanın en görkemli konağının balkonunda Fevzi Bey oturuyordu. Gözleri ağzına kadar dolu ambarlarda, bereketli topraklarda ve kişneyen cins atlardaydı. İpek kuşağını gururla düzeltirken, içindeki o bitmeyen dünya sevgisi zehir gibi damarlarında dolaşıyordu. Ona göre sahip olduğu bu mülk, ona sadece konfor değil, her türlü günahı işleme ve üzerini örtme hakkı da veriyordu. Fevzi Bey 50'li yaşlarındaydı. Boylu poslu, geniş omuzluydu. Hafif göbekli olsa da giyinişiyle bunu kamufle ederdi. Dikkat meri üzerine çekecek kadar iyi giyinen bir adamdı. Saçlarının yarısı ağarmıştı. Ama o beyazlığı yaşlılık olarak değil, olgunluk olarak görürdü. Gömleğinin yakası her zaman düzgündü. Ayakkabılarının burnu her zaman parlaktı. Kısacası Fevzi Bey görünüşüne önem verirdi. Çünkü görünüş kasabada bir dildi. Ve Fevzi Bey o dili iyi konuşurdu. Ancak o şatafatlı konağın duvarları arkasında bambaşka bir fırtına kopuyordu. 30 yıllık hayat arkadaşı, çocuklarının anası Meryem Hanım sessiz bir yasın içindeydi. Mutfağın loş ışığında titreyen elleriyle hamur yoğururken, gözyaşları hamurun içine damlamasın diye yüzünü mendilin ucuyla siliyordu. Fevzi Bey daha birkaç hafta önce aniden bir karar almıştı. Gençliğimi geri istiyorum, eve bir tazelik, bir neşe gerek diyerek, kasabanın yoksul mahallesinden, henüz hayatının baharında 20'li yaşlardaki Ayşe'yi kuma getireceğini ilan etmişti. Meryem'in 30 yıllık emeği, sadakati ve gençliği bir çırpıda eski bir eşya gibi kenara itilmişti. Meryem'in yüreği paramparçaydı. Ama çaresizlik diline ağır bir kilit vurmuştu. Meryem'in bedeni mutfakta olsa da ruhu 30 yıl öncesine gidiyordu. Fevzi'nin tek bir dikili ağacı yokken tarlalarda beraber ter döktükleri o günleri hatırlıyordu. Fevzi'nin yamalı ceketini yamayan, ekmeğini bölüşen, 3 evladını yoklukla büyüten o Meryem, şimdi bir eskimişlik yaftasıyla ödüllendiriliyordu. Fevzi Bey ise kendini şöyle savunuyordu. Zaten dinen caiz, hem ben adaleti sağlarım. Fakat Allah, kalplerin en derinindeki o gizli niyeti bilendi. Zira Nisa suresinde apaçık buyuruluyordu. Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Evet, ilahi kelam uyarırken Fevzi Bey nefsine teslim olmuştu. Meryem Hanım ise daha şimdiden yaşayan bir ölü gibi kendini terk edilmiş hissediyordu. Düğün günü yaklaşırken Fevzi Bey aynanın karşısında kır saçlarını özenle tarıyordu. Tam bu sırada odanın kapısında Meryem belirdi. Gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüştü. Sesi titreyerek sordu. Fevzi, bu 3 evladın hatırı da mı kalmadı? Ayşe senin kızın yaşında, babası yaşındaki adama varmaya mecbur kalmış bir garip. Sen ise bu zulüm üstüne yuva mı kuracaksın? Fevzi, karısının yüzüne dahi bakmadan, dünya hali Meryem, senin yerin ayrı, onunki ayrı. Ayşe konağımızın neşesi olacak, hem sen de yaşlandın, dedi. Bu söz, Meryem'in kalbine saplanan son hançerdi. Meryem Hanım odasına çekilip kapıyı kilitledi. Artık ne kocasına söyleyecek bir sözü, ne de insanlara dökülecek bir derdi vardı. Tek sığınağına, Rabbine yöneldi. Seccadesini odanın en kuytu köşesine, sanki dünyadan tamamen kopmak istercesine serdi.
Meryem Hanım secdede dakikalarca kaldı. Gözyaşları seccadenin nakışlarını ıslatırken omuzları hıçkırıklarla sarsılıyordu. Ey sahipsizlerin sahibi Allah'ım! Ben bu adama ömrümü verdim. Evlatlarıma helal lokma yedirmek için gecemi gündüzüme kattım. Şimdi yüreğim yangın yeri. Evim bana gurbet, yatağım bana diken oldu. Sen ki mazlumun ahını yerde bırakmayansın. Ben sustum, sen konuş ya Rabbi. Ben sana sığındım, hüküm senindir. Konakta huzur kalmamıştı. Fevzi'nin büyük oğlu Murat, annesinin üzüntüsünü gördükçe babasına olan öfkesi artıyordu. Kızlar ise annelerinin kapısının önünde çaresizce birbirine sarılıp ağlıyorlardı. Fevzi Bey'in mülküne çöken bu kasvet, yaklaşan ilahi ikazın sessiz habercisiydi. Nikahın kıyılacağı günden bir gün önce Fevzi Bey, Ayşe'nin evine gitmişti. Fevzi Bey, Ayşe'nin annesi ve babasına selam verdikten sonra Ayşe ile konuşmak istedi. Ayşe gözlerini yerden kaldıramıyor, parmaklarıyla hırkasının ucunu çekiştiriyordu. Fevzi Bey, gümüş tabakasından bir tütün çıkarıp ağır ağır sardı. Dumanı gökyüzüne savururken, "Bak Ayşe, biliyorum, kasaba çalkalanıyor. Arkandan konuşan çok olur, onlara kulak asma. Sen artık bu konağın çiçeği olacaksın. Babanın o bitmek bilmeyen ilaç masraflarını düşünme artık. Hepsini kapattım. Kardeşlerinin okul masrafları, evinizin yakacağı, hepsi benim himayemde." Ayşe boğazındaki o koca düğümü yutkunmaya çalışarak fısıldadı. "Feyzi Bey, bu konak, bu mal mülk benim sızlayan vicdanımı susturur mu sanıyorsunuz? Hem Meryem Hanım'ın yüzüne nasıl bakarım?" Fevzi Bey hafifçe güldü. Elini Ayşe'nin omzuna koymak istedi ama Ayşe hafifçe geri çekilince yüzü asıldı. Fevzi Bey'in kibri sesine yansıdı. "Adalet dedikleri budur Ayşe. Ben seni bu sefaletten çekip alıyorum. Karşılığında sadece bu konağa bir neşe, bana bir gençlik borcun var." Meryem'e gelince, o evinin hanımıdır, hürmeti bakidir. Ama sen benim kudretimin nişanesi olacaksın. Yarın o imzayı atarken kasabadaki her kadın senin yerinde olmak için can atacak. Sakın ola o küçük kafanı nankörlükle doldurma. Ayşe bu sözler karşısında hiçbir şey diyemedi. Gözünden süzülen yaşları sildi ve annesinin yanına döndü. Nikah günü geldiğinde konak Fevzi Bey'in şanına yaraşır şekilde süslenmişti. Meryem Hanım odasına çekilmiş, seccadesinin üzerinde hıçkırarak dua ediyordu. Aynı saatlerde kasabanın diğer ucunda Fevzi Bey'in evlenmek istediği Ayşe, bir kurbanlık koyun gibi süsleniyordu. Giydirilen beyaz gelinlik, ona bir gelinlikten ziyade bir kefen gibi geliyordu. Ayşe de ağlıyordu ama onunki bir isyandan ziyade derin bir bitmişlikti. Bu yoksulluktan kurtulmak için, kardeşlerimin rızkı için kendimi bu konağa, bu yaşlı adama kurban ediyorum, diye ağlıyordu. Aklı annesinde, yüreği ise yarım bıraktığı hayallerindeydi. Zulüm, zenginlik maskesi altında fakirliği bir bıçak gibi kullanıyordu. Fevzi Bey, aynanın karşısında düğün hazırlıklarını tamamlarken odanın kapısı şiddetle açıldı. İçeri giren oğlu Murat'tı. Öfkeyle bakıyordu. Fevzi Bey kaşlarını çattı. "Ne o Murat? Hayırdır?" Murat, babasının bu rahatlığına dayanamadı. "Baba, annem içeride can çekişiyor. 30 yılını sana feda etmiş o kadını bir çırpıda nasıl silersin? Kendi kızın yaşındaki bir garibi fakirliğiyle vurup bu konağa getirmek hak mıdır?" El alem yüzümüze tükürüyor. Biz senin gücünle gurur duyardık baba. Şimdi sokağa çıkmaya utanıyoruz. Bu yaptığın ne kitaba sığar ne vicdana. Seninki güç değil baba. Seninki düpedüz zulümdür. Fevzi Bey'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Gururu incinmişti.
Yıllarca herkesin önünde eğildiği bu adam için öz oğlundan gelen bu hakikat bir kurşun gibiydi. "Sus!" diye kükredi. "Sen kimsin ki babana akıl verirsin?" diye kükredi ve var gücüyle Murat'ın suratına okkalı bir tokat attı. Nikah saati gelmiş, Fevzi Bey en fiyakalı at arabasını hazırlatmıştı. At arabasını altın yaldızlarla boyanmış, atların koşumları gümüş kakmalarla süslenmişti. Kalfası ata binmiş sürüyor, Fevzi Bey ise arkada elinde gümüş kamçısıyla bacak bacak üstüne atmış oturuyordu. Kasaba halkı yol kenarına dizilmiş, bu görkemli ama bir o kadar da hüzünlü konvoyun geçişini izliyordu. Fevzi Bey atları şahlandırırken içinden, "Bakın, işte güç budur. İstediğim kızı alırım, istediğim hayatı kurarım," dedi. Tam o sırada kasabanın çıkışındaki dik yokuştan aşağı inerken beklenmedik bir şey oldu. Yolun kenarında üzerindeki eski hırkasıyla yaşlı bir adam belirdi. Fevzi Bey yol vermemek için atları daha da hızlandırdı ve adamın üstüne sürdü. "Çekil yolumdan be adam, mutluluğuma gölge etme," diyerek güldü. Yaşlı adam kenara geçti ve olanları izlemeye başladı. Çünkü tam o anda ilahi adalet tecelli edecekti. O uslu atlar birden sanki görünmez bir el tarafından emir almış gibi şaha kalktı. Hayvanlar zapt edilemez bir korkuyla kişlemeye başladı. Fevzi Bey ne kadar asılsa da dizginlere hükmedemedi. O çok güvendiği altın yaldızlı araba büyük bir gürültüyle savruldu ve yolun kenarındaki derin şarampole doğru devrildi. Toz duman birbirine karışmıştı. Kasaba halkı dehşet içinde yardıma koştuğunda Fevzi Bey'i her yeri kanlar içinde, parlak ayakkabıları toza bulanmış halde buldular. Sol bacağı arabanın ağır ahşap kasasının altında kalmıştı. Acı içinde kıvranırken gözleri az önce yol vermediği o yaşlı dilenciye takıldı. Yaşlı adam hiçbir şey söylemeden sadece Fevzi Bey'in gözlerinin içine bakıyordu. O bakışta bir mana vardı, bir ibret vardı. Fevzi Bey kendisini üstün gördüğü kasabalının yardımını bekliyor, "Yardım edin, bacağım çok acıyor," diyordu. Fevzi Bey o an kendine dönüp baktı. Bacağı kopma derecesine gelmiş, her yeri kanlar içinde kalmıştı. Ne kadar aciz olduğunu, gücün aslında kendinden değil, Allah'tan olduğunu idrak etti. Fevzi Bey o an bacağındaki acıdan daha büyük bir sızı hissetti. "Ben ne yapıyorum?" dedi kendi kendine. "Dünyaya nasıl da bağlanmışım böyle? Şu an Allah canımı alsa bunların hesabını verebilir miyim?" diye düşündü. Gencecik bir kızı babası yaşındaki halimle, paranın gücüyle esir almaya gidiyordum. Şimdi ise kendi malımın altında insanların yardımına muhtaç halde yatıyorum. Kasaba halkı Fevzi Bey'e yardım etmek için uğraşıyordu. Ambulansı arayıp hep birlikte arabayı kaldırmayı düşündüler. O sırada kasabanın imamı Ahmet Efendi, Fevzi'nin perişan halini görünce yanına koştu. Fevzi Bey, imamın ellerine sarıldı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Hocam, Allah bana haddimi bildirdi. Rabbim altımdaki tahtı devirdi. Ben o nikahtan vazgeçtim hocam. Ayşe'nin vebalini de daha fazla taşıyamam. Gidin söyleyin, o kız özgürdür. Babasının ilaçlarını da, kardeşlerinin rızkını da ben karşılıksız vereceğim. Bu benim tövbe borcumdur." Fevzi Bey samimi bir şekilde tövbe etti. Bu yaşadığı olay Fevzi Bey için ibretlik bir mesaj olmuştu. Artık kalbindeki dünya sevgisini, mal mülk sevgisini azaltmış, Rabbine yönelmişti. Fevzi Bey'in bu uyanışı kasabada dilden dile dolaştı. O günden sonra Fevzi kibrini bir kenara bıraktı, konağın kapılarını yoksullara açtı. Meryem Hanım'ın yanına topallayarak gittiğinde 30 yıllık karısının elini öptü ve helallik istedi. Meryem Hanım ise Fevzi Bey'in bu haline hem şaşırıyor hem de Rabbine binlerce şükrediyordu. "Rabbim,
Tek sığınağım, derdimi duyan ve hikmetiyle her şeyi yoluna koyan Rabbim. Her şeye gücü yeten, sonsuz güç sahibi olan Allah'ım. Ben sana nasıl şükredeyim, senin lütfuna nasıl karşılık vereyim? Binlerce şükürler olsun. Rabbim, yuvamın huzurunu devam ettir. Kocamı iyi bir insan eyle. Onun kötü huylarını iyi huylara çevir, diye dua ediyordu. Fevzi Bey artık kasabanın mağrur zengini değil, merhametli babası olarak anılmaya başladı. Ayşe ise Fevzi Bey'in desteğiyle yarım bıraktığı hayallerine geri döndü. İlahi adalet bir kazayla bir yuvayı kurtarmış, bir zalimi ise tövbe kapısından içeri buyur etmişti. Evet kıymetli dostlar, hikayemiz burada sona eriyor. Bir sonraki kıssada buluşana dek en güzele Allah'a emanet olun.